Cinayet planını önce defterine santim santim çizdi. Bir sapıklığın süreci. Bugün Türkiye'nin hafızasından silinmeyen o cinayeti, Sur cinayetini konuşacağız. Bölüme geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve hype'lamayı unutmayın. 4 Ekim 2024 tarihinde Semih Çelik ilk önce kurbanlarından Ayşenur'u evine davet ediyor. Ayşenur'la aynı zamanda sevgililer. Ayşenur'u eve davet ediyor. Ayşenur eve geliyor. İlk önce evde kimsenin olmadığı, annesinin de bir yerde olduğu bir gün bu arada. Ayşenur'u katlediyor. Ayşenur'u katlettikten sonra ise bu kez ikinci basamağa geçiyor. Bu kez sıradaki hedef İkbal Uzuner. Yani onun takıntılı olduğu asıl kişi. Sonrasında onu surlara çağırıyor. Surların en tepesine çıkarıyor. Annesinin gözlerinin önünde başını sokağa atıyor. Toplum bu tür olaylara hemen bir söz, bir kelimeyi yapıştırıyor. Ne diyor? Bu bir cinnet. Ve cinnet anında oldu. Arkadaşlar bu olayda cinnet demek için açıkçası hepimizin aklımızı yitirmemiz gerekir. Çünkü bu olay cinnetten çok uzak. Cinnet demek bu olayı basite indirgemek demektir. Cinnet dediğimiz bir anlık öfkeyle olur ve biter. Ama burada aylar süren bir prova var, planlama var ve ilmek ilmek işlenen bir senaryo var. Dolayısıyla bu asla bir cinnet değil, bir sapıklığın süreci. Semih Çelik sadece 19 yaşında bir lise mezunu bir genç değil aslında. Semih Çelik kurbanlarının provasını çok daha önce zihninde planlayan, bunları çizimlerine yansıtan bu tasarımı önce eski sevgilisi İkbal Uzuner'e uygulama planları yapan biri, sonrasında da o anki sevgilisi olduğu söylenen Ayşenur üzerinde uygulamak isteyen biri. Semih Çelik 5 kez psikiyatrik tedavi görüyor ve hastaneye yatıyor aslında. Ve bu hastaneye yatmalarının birçoğunda da neden yarıda kesiliyor, neden bitiyor ya da ayrılıyor onu bilmiyoruz. Ama 5 kez bir psikiyatrik tedavi gördüğünü ve hastaneye yattığını biliyoruz. Semih Çelik'in anatomiye, insan bedenine ve açıkçası caniliğe hep bir özeni var. Okuduğu kitaplar da aslında bunu ele veriyor. Tabii ki sadece okuduğu kitaplar değil, sosyal medyada bulunduğu gruplar da aslında onun iç dünyasını bize ufak ufak göstermeye başlıyor. Semih Çelik aynı zamanda okula devam ederken bir taraftan da enteresan bir şekilde kasaplık eğitimi almaya başlıyor. Ailede kasap da yok oysa. Ve bu kasaplık merakı nereden geliyor? Aslında bunu çok sonrasında öğrendik hepimiz maalesef. Kasaplık eğitiminde bir canlının, bir bedenin nasıl kesildiği, nasıl kusursuzca parçalandığına dair pek çok şeyi öğreniyor aynı zamanda. Dolayısıyla kasaplık eğitiminde ve çıraklığı süresince bu aslında uzmanlığı da kendisine kazandırıyor. Semih Çelik aynı zamanda içine kapanık, sessiz biri ve sosyal çevresi de bilindiği kadarıyla pek olmayan, daha çok kendi halinde takılan biri ve yine söylentilere göre biraz da ailesine ve çevresine karşı, okulunda bulunduğu arkadaşlara karşı asiliği ve nefretiyle de o zamanlardan aslında yavaş yavaş ayak sesleri gelmeye başlamıştı. Semih Çelik'in cinayetlerinden sonra belli gruplara da internet üzerinden katıldığı ve orada aktif paylaşımlar yaptığı biliniyor. Bu topluluklardan bir tanesi de inseller denilen bir radikal, marjinal bir grup. Bunun açılımı da istemsiz bekarlar. Yani kendilerindeki o kusuru ya da eksikliği artık her neyse bu, dış dünyaya atfeden ve bir düşman yaratan kadın düşmanlığı üzerinden ilerleyen pis bir grup. Bu grup sadece kadın düşmanlığı üzerinden değil, nihilist diye aslında hiççilik olarak adlandırdığımız, hiçbir kural tanımayan, ne din tanıyan, ne kural tanıyan, ne herhangi bir inanç sistemine sığınan, bunların hepsini reddetmiş, aslında kendilerine göre bir kural sistemi yaratmış, kuralsız, isyankar ve nefret kökenli bir grup.
Bu gruba katılan kişiler aslında kendilerini pek çok açıdan eksik bulan kişiler ve bu eksikliği belli bir şekilde dışsallaştırarak, nesneleştirerek, belli kişi ya da gruplara atfederek bunun sorumluluğunu, kendi sorumluluklarını bir kenara bırakıp suçlu onlar diyen gruplar aslında bu gruplar. Ve bu grupların iç yapısına baktığımızda aslında benzer tipte insanları çekiyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi kendisi gibi olanları ve toplum tarafından kabul görmeyen kişilerin oluşturduğu bir gruptan bahsediyoruz. Burada eğer ki bir kadın tarafından beğenilmiyorlarsa ya da sosyal olarak bir kabul görmüyorsa bu kişiler insanları kendi çevrelerinde toplayıp bir küme halinde tüm sorumluluğu ve tüm düşmanlığı başkalarında bulan, kendilerinin ise sadece bir kurban olduğu gerçeğini kabul eden bir gruptan bahsediyoruz. Ve bu gruplar öyle marjinal, öyle radikal ki çirkince ve akla hayale gelmeyen sadistik ve iğrenç paylaşımlar yapmaktan da grup içerisinde kendilerini alıkoymuyorlar. Ve bu iğrenç toplulukların içerisinde çeşitli mertebeler de var. Mesela bunlardan bir tanesi aziz mertebesi. Yani Semih Çelik böyle bir katliam yapıyor. Toplum tarafından zaten inanılmaz bir şey var. Yani infial var. Toplum korkmaya başlıyor. Nerede yaşıyoruz biz demeye başlıyor ama grubun içerisinde farklı bir şey var. Farklı bir ritim tutuluyor. O da nedir? Semih'i bir ilah gibi görmeye başlıyorlar. Çünkü o artık katliam yapmış ve aziz mertebesine yükselmiş biri. Ve bunların zihin yapısı şöyle işliyor aslında. Ben bu dünyada bir iz bırakacağım, bu canları alacağım ve diğer tarafta aziz mertebesine yükseleceğim. Yani aslında bir başka gazetedeki röportaja göre de Lucifer tarafından diğer dünyada zebani olarak onurlandırılacağına inanıyor. Yani bu dünyada görev yapıyor ve öteki dünyada zebani görevini üstleniyor Semih Çelik kendilerine göre. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Peki Semih Çelik insel miydi yoksa değil miydi? İnselliğe yakın biriydi, hatta aşırı yakın biriydi. Ama bu Semih'in sapık zihnine sadece insellikten dolayı böyle yaptı demek yine durumu sadece basitleştirir. Semih Çelik aslında insellikten çok bir şeytana benzemek istiyor. Şeytana, Lucifer'a, yani odasında bulunan tablodaki gibi. Ve unutmayalım ki şeytanın en büyük dostu kendine en çok benzeyendir. Babasının ifadesine göre pandemi döneminde Semih Çelik babasının almış olduğu bilgisayarda çok fazla artık vakit geçirmeye başlıyor. Hatta bilgisayar başından bir an olsun ayrılmıyor. Bilgisayarına şifreler koyuyor ve odasına biri geldiğinde de apar topar ekranı falan böyle bir panik halde kapatıyor. Yani aslında orada biraz ipuçları da vermeye başlıyor ve pandemi dönemiyle birlikte aslında aynı zamanda da izolasyonu da artıyor bu çocuğun. Ve babasının ifadelerine göre bize gösteriyor ki Semih Çelik pandemiyle birlikte bilgisayara ve o karanlık dünyaya tamamen hapsolmuş durumda. Yine benzer dönemde İkbal Uzuner'in annesi Semih'i arıyor ve kızımdan uzak dur diyor. Aslında bir şeyleri seziyor orada. Ve bu tehlikeden kızını alıkoymak istiyor. Ve Semih Çelik bu sefer kendisi intihara teşebbüs ediyor ve kendisini bıçaklayarak intihara kalkışıyor. Sonrasında Semih Çelik iyileştikten sonra psikiyatrik tedavi görmeye başlıyor. Ama bu psikiyatrik tedavi nereye gidiyor, tamamlanıyor mu o kısmı bilmiyoruz ve tedavisinden sonra bir süre sonra aslında hastaneden ayrılıyor. Peki Semih Çelik bir taraftan kendisine zarar veriyor, bir taraftan da işin sonunda başka iki kişiyi öldürüyor biliyorsunuz canice. Peki bu ikisinin arasında bir bağlantı var mı diye sorarsak eğer. Burada aslında Semih Çelik'in içinde kendisini aradığı o yetersiz dünyanın içerisinde hapsolmuş, ifade edilemeyen duyguların iki ortaya çıkma biçimi var. Bu ifade edilemeyen duygular ya dışa yönelir, dış dünyaya uygulanır, ya içe yönelir, kendine zarar verir. Semih Çelik'te peki hangisi var? Semih Çelik'te her ikisi de var. Peki sosyal izolasyon ve içe kapanma bu tür davranışları nasıl besler ya da söndürür? Ne olur?
sosyal izolasyon, bize zarar veren, anlamlandırılamayan, çözemediğimiz, artık bunun adına travma ne derseniz deyin, olumsuza dair ne varsa bunları daha da körükler. Sosyal izolasyon bu tip durumlarda facia yaratabilir. Dolayısıyla pek çok psikiyatrik hastalıkta bu kişilerin izole olmasının önüne de geçmek gerekiyor. Ve burada aslında enteresan başka bulgular da var. Yani cinayetlerden önce çok fazla ipucu var aslında. Gözden kaçan kocaman bir süreç var. Semih Çelik bir gün babasına dönüyor ve diyor ki, reis seni nasıl keseyim? Seni nasıl doğurayım? Babasına bunu soruyor. Ve babası da açıkçası bunu şakaya vuruyor. Ve bir şaka yaptığını söylüyor, düşünüyorum diyor. Aslında burada bir şaka görmüyoruz. Bu ne demek? Birazdan ifade edeceğim zaten. Bir de babasının bir başka ifadesine göre de şöyle bir durum var. Semih Çelik gece 3'te kışın, yani kar kış kıyamet, gece 3'te camı açıyor o soğukta ve uzun uzun belli bir noktaya baktığını söylüyor. Babası daha sonrasında soruyor, sen nereye bakıyorsun? Semih Çelik'in ifadesi manidar. Sen benim gördüğümü göremezsin. Semih Çelik bunu söylüyor. Sen benim gördüğümü göremezsin diyor. Bakın, bu aslında bir ego ya da bir narsizm gibi geliyor olabilir. Ama Semih Çelik'in aynı zamanda hezeyanları da var arkadaşlar. Kendisinin inandığı bambaşka bir sistem var. Ve biz şunu biliyoruz ki psikolojide algısal bozulma diye bir gerçek var. Algısal illüzyon. Bu da ne demek? Uzun süre körlemesine belli bir noktaya bakarsanız o baktığınız nokta artık aynı nokta olmaktan uzaklaşır. Bu da ne demek? Oradaki şekiller şekil değiştirmeye başlayabilir. Normal göründüğünden daha farklı görünmeye başlayabilir. Kimine göre bazen orada gölgeler görülebilir veya gördüğün manzara silinebilir. Buna da dikkat körlüğü diyoruz. Ve Semih Çelik'in aslında o dalıp dalıp gitmeleri, bir, hezeyanın doğurduğu bir sonuç. İkincisi algısal illüzyon dediğimiz durum ve üçüncü basamakta da yine kendisinin kendi inandığı doğruların, kendi kurduğu yalan sisteminin bir narsistik kalıntısı, tortusu. Arkadaşlar, yani bazen çok böyle saçma diyorum, romantik yorumlar görüyorum. İşte sevdi de ondan yaptı da falan. Arkadaşlar, bu aşk maşk değil. Bu caniliğin planlı, programlı kayda geçirilmesi. Başka bir şey değil. Bir aşk üçgeninden bahsetmiyoruz. Semih Çelik burada Ayşenur'a ve İkbal'e aslında ya ben bunları fethedeceğim ya da yok edeceğim prensibiyle yaklaşıyor. Ve aslında temel amaç da onlara sahip olma falan değil hiçbir şekilde. Kendi sistemine göre aziz mertebesine yükselmek için onlar bir araç. Semih Çelik dedik ya, bir bağ kurmak istemiyor aslında. Kendi inandığı bir senaryoyu hayata geçirmek istiyor. Semih Çelik cinayetlerini işlemeden önce de bir video çekiyor. İkbal, seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum. Benim yüzümden yaşamış olduklarım için özür diliyorum. Bu hayattan çıkarken can almak istiyorum. Ve bu bu insanın sen olması daha değerliydi. Ve bunu söylerken de gözleri parlıyor açıkçası. Gözleri parlıyor çünkü bunu çok büyük bir hevesle anlatıyor. Ve çok normalmiş gibi bundan bahsediyor. Dolayısıyla buradaki ifadeler duygudan arındırılmış bir yetersizliğin başkalarını buna nasıl kurban ettiğini gösteriyor. Semih Çelik ölümü bir anlam olarak görüyor. Yani bir mertebe, bir yere gidecek çünkü. Ve bunu da tek başına yapmayarak bir fanteziye bürüyor. Ve anlam atfettiği kişiler üzerinden yapıyor bunu. Sıradan kişiler üzerinden değil. Peki Semih Çelik'in geçmişine baktığımızda en dikkat çeken noktalar nelerdi? Aslında burada onun çocukluk arkadaşlarıyla konuşmak çok daha önemli olurdu. Çünkü asıl veriler bence orada ve erken çocukluğa dair çok fazla bilgi yok. Ama yine de bize çok fazla ipucu veriyor bu kişi. Bu ipuçlarından bir tanesi mesela yaptığı çizimler, okuduğu kitaplar. Bir anda zaten asosyal bir çocuk ve bir anda daha fazla asosyalleşmesi. Annesine hiçbir zaman anne demiyor, Hafize diyor. Babasına aynı şekilde ve okuldan zaten defalarca gönderiliyor.
Yani aslında bangır bangır bağırıyor. Ben geliyorum diyor. Bunlar aslında tıpkı et görmüş bir köpeğin ağzından akan salyalar gibi onun pis zihnindeki sızıntılardan ibaret. İkbal Semih'in hayatındaki ilk ve aslında en büyük takıntıydı. İkbal'le bir süre birlikte oldular ama İkbal durumunu galiba erken fark ediyor ve bir süre sonra uzaklaşmaya başlıyor ve uzaklaşıyor. Uzaklaşabildiği kadar. Ama Semih onu takıntı yapmaya devam ediyor. Sonrasında da hayatında Ayşenur diye biri oluyor ve Ayşenur aslında İkbal'e göre onu daha fazla kabul eden bir yerde. İkbal Semih'in okuldan arkadaşı ve aslında o kadar takıntılı ki Semih. İkbal'in ailesi Semih Çelik'i 5 kere polise şikayet ediyor ve kızından uzak durmaları gerektiğini söylüyorlar. Ama açıkçası bu şikayetlerde pek bir işe yaramıyor. Çünkü Semih Çelik'in takıntılı davranışı gün geçtikçe artıyor. Ayşenur da yine Semih'le aynı yaşta ve Semih Çelik'le bir duygusal birliktelik yaşıyorlar yine. Ama daha sonrasında Semih'ten o da belli bir süre sonra uzaklaşmaya başlıyor. Ancak Semih tedavi gördükten sonra onu bir şekilde iyileştiğine inandırıyor. Ve Ayşenur da açıkçası bu sözlerle biraz olsun Semih'in değişebileceğini umuyor ve Semih'e bir şans daha veriyor. 4 Ekim 2024 günü cinayet gününe gidiyoruz. Semih Çelik babasını arıyor ve Ayşenur'un evde olduğunu, gelmemesi gerektiğini söylüyor. Çünkü utanıyor, sıkılıyor gibi şeyler söylüyor açıkçası. Annesi de zaten şehir dışında ve yok. Ama belli bir süre sonra Ayşenur eve ekmek alıyor ve geliyor daha sonra Semih Çelik'in yanına. Ve annesi geldikten sonra görüntülü arıyor aslında Semih Çelik'i. Ve bakayım Ayşenur ne yapıyor diyor. Ayşenur tuvalette diyor, sonra çıktı diyor ama işte utanıyor falan diyor. Çok görüştürmek istemiyor annesiyle ve bir süre sonra telefon kapanıyor. Ve sonrasında aslında Semih Çelik Ayşenur'u orada katlediyor. Semih Çelik Ayşenur Halil'in boğazını keserek katlediyor. Ve açıkçası burada bir boğuşma izi veya herhangi bir darp izi vesaire bir şey olmadığı için burada Ayşenur Halil'i ne kadar hazırlıksız yakaladığını da görüyoruz. Açıkçası buraya baktığımızda cinayet işledikten sonra üstünü değişiyor ve polisi arıyor. Yani saklanma, kaçma gibi bir derdi yok, bunu açıkçası görüyoruz. Sonrasında bir hazırlık var. Gayet soğukkanlıkla üstünü değişiyor. Bıçak takımını çantaya koyuyor. Kapıya anahtarı bırakıyor. Fırına gidiyor. Abi nasıl olmuşum diyor. Yani gayet de sakin. Gayet de sakin. Ve bu aslında hangi tezi çürütüyor? Cinnet olduğu tezini çürütüyor. Çünkü cinnet yaşayan biri bunları yapamaz. Kontrolü kaybeder. Ne yapacağını bilemez. Ama bu adam ne yaptığını gayet iyi biliyor. Ve Semih Çelik fırına gidip ben nasıl olmuşum, iyi miyim gibi soracak kadar cüretkar bir hale geliyor. Ve burada açıkçası dediğimiz gibi bir öfke cinayetinden çok planlanmış, sapık bir zihniyetin cinayetini görüyoruz yine. Ve İkbal'le buluşmaya gidiyor. İkbal'le de açıkçası buluşmadan önce bir mesajlaşması var. Burada aslında bu mesajlarda biz neyi görüyoruz arkadaşlar? Bir Meksika açmazını görüyoruz. Meksika açmazı dediğimiz şey ne? Önce bakın arkadaşlar, doğrarım diyor. Yani tehdit ediyor. Sonra güzelim diyor. Böyle güzel ince mesajlar veriyor. Onu bir yumuşatıyor. Sonra senden başka kimse gibi bir cümle kuruyor. Yani köşeye sıkıştırıyor aslında. Ve onu seçeneksiz bırakıyor burada. Ve bu bir manipülasyon tekniği. Yani kontrol altına nasıl aldığını görüyoruz burada. Kızı nasıl bir çıkmaza soktuğunu görüyoruz. Ve ne yazık ki İkbal Uzuner ona inanıyor ve buluşma yerine gidiyor. Semih daha sonra Eyüp Sultan'dan surlara doğru gidiyor ve surların en tepesine çıkıyor. Daha sonra gelen İkbal Uzuner'in de surların tepesine çıkmasını söylüyor ve açıkçası surların en zirvesinde onunla buluşuyorlar. Sonra Semih Çelik İkbal Uzuner'in başını gövdesinden ayırıyor, kollarını ve bacaklarını kesiyor. Daha sonrasında İkbal Uzuner'in telefonu çalıyor ve arayan annesi. Annesine kızın güvende, merak etme diyor ve telefonu aşağı atıyor. Ama telefonu oradan geçen bir evsiz buluyor ve oranın konumunu atıyor annesine. Annesi oraya geldiğinde İkbal Uzuner'in kesilmiş başını
ayaklarının önünde görüyor. Burada cinayeti işledikten sonra Semih Çelik bir sonraki adımın artık planını yapmaya başlıyor. O da kendisinin intiharı ve sonrasında ulaşacağı o mertebe. Dolayısıyla burada açıkçası şov görüyoruz biz. Bir şov var. Semih Çelik kendi intiharına geçmeden önce Ayşenur ve İkbal arasındaki bağa bir bakmak gerekiyor açıkçası. İkbal burada Semih'i reddeden taraf ve ondan kaçan taraf. Semih Çelik'te ne vardı? Zaten kendini böyle bir kendindeki eksiklikleri dışarı böyle dışsallaştırma bir eğilimi vardı. Ve kendi yetersizliğine bir düşman arama eğilimi vardı. Ve İkbal Uzuner bunun için doğru kişiydi. Bir tarafta da Ayşenur yine aynı şekilde onu da öldürüyor. Orada da kabul var. Ve kabulün sonucu olarak bir istismar var. Bu ikisi için aslında aynı senaryo ama roller farklı. Semih Çelik İkbal'i parçalara ayırdıktan sonra beline de kendisinin beline bir ip bağlayıp kendini surlardan aşağı atıyor ve bu sapık zihin, sapık beden orada can veriyor. Semih Çelik intihar ediyor ve intihar ettikten sonra polis odasına gidiyor, tabii bir baskın yapıyor ve orada tuhaf şeylerle karşılaşıyor. Birincisi, konuşmamızın aslında başında söylediğimiz gibi bir Lucifer tablosu var. Karanlığın temsilcisinin orada bir fotoğrafı var. Bir tablosu, bir çizimi. Yine katlettiği kişileri nasıl katledileceğine dair öncesinde yapmış olduğu kara kalem hazırlık çizimleri var. Bunun dışında annesinin ve babasının daha sonraki söylediği röportajlarda olduğu gibi kendilerinin dahi rahatsız olduğu bazı uç çizimler var, sapıkça çizimler var. Ve bunun dışında da bir kukla kitabı var ve kukla kitabında da aslında Semih'in bu işlediği cinayetlerin, pis düşüncelerin nasıl bu zihinlere aşılandığını anlatan karanlık, distopik bir kitap bu kitapta. Bu distopik kitap aynı zamanda 6 kişinin bedeninden parçalanarak nasıl tek bir beden, tek bir vücut yapıldığını anlatan yine kötü, çirkin ve zihinleri zehirleyen bir başka kitap. Ve tabii ki Semih Çelik'in cinayetlerini işlediği kasap seti de odasının kaçınılmaz bir parçası. Şimdi genel anlamıyla toparlayacak olursak Semih Çelik'in sapıkça işlediği bu cinayetlerin ayak sesleri çok önceden zaten gelmiş. Ne olmuş? Zaten çocukluğu sakin bir çocukluk geçiyor ama içe dönük bir çocukluk. Okulda sürekli sorunlar yaşayan bir çocuk. Gittikçe artan bir izolasyonu var. Radikal bir kararla kasap çırağı olmaya karar veriyor. Ve kız arkadaşların ailelerinden polisi arayanlar var. Polise Semih Çelik'i şikayet edenler var ve açıkçası psikiyatrik bir tedavi süreci de var. Dolayısıyla Semih Çelik'in yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ve buna ilk tanık aile ise sonraki tanık okuldur. Ve bu iki tarafta açıkçası ya gereken önlemleri almadı, ya erken alarm işaretlerine geç kalındı ya da bunlar normalleştirildi. Çünkü her basamak kat edildiğinde bir sonraki basamak daha kolay hale gelir. Ve açıkçası bu anormal sıralama arttıkça artık aileler bunu normalleştirmeye başlar. Der ki ya Semih de öyle bir çocuk. İşte bunu dediğimiz noktada aslında bütün bir süreci kaçırıyoruz. O öyle bir çocuk değil. O öyle bir çocuk olmaya başladı ve sonunu getirmeye gidiyor. Artık ben buradayım diyor. Bana yardım edin çığlığı bu aslında. Diğer kızların hayatını kurtarmanın ipucu bunlar. Ama ne yazık ki hem annesi, babası, okuldaki öğretmenleri artık kim ilgileniyorsa ya da tedavi sağlayan doktorlar koca bir eksikliğin başımıza açmış olduğu bir sapıkça cinayeti gördük bugün. Unutmayalım ki ihmal edilip normalleştirilen bu tip tehlikeli süreçler sonunda felaketi hazırlar.